Söze Yar Olmak başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Dostlarımıza selam ederiz, izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Biliyorsunuz hafta içinde Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Söze Yar Olmak'ta stüdyomuzda kıymetli misafirlerimiz oluyor ve onlarla hasbihal ediyoruz. Bazı konular var ki pek çok kez konuşulsa güzeldir ve bugün bir anne hanımefendiyle konuşacağız sevgili dostlar. Gülcan Altundal Çorgey stüdyomuzda misafirimiz. Bir anne, bir güzel insan. Önce hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız, geldiniz. 5 çocuğunuza ve onca işinize rağmen Allah razı olsun. Gerçekten stüdyomuzda olmanızdan memnunuz. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Burada olmaktan mutluyum. Allah razı olsun. Sevgili dostlar, şimdi bugün gündemimiz özellikle belki takip eden dostlarımız gördüler. Çok kültürlülük, yurt dışında yaşama tecrübesi ve tolerans olacak. Üst başlığımız bu. Bir anneyle konuşacağız ve geri planda başka birçok yaptığı işi anneliğin ardında bırakan ve belki annelik noktasında da zihnimizi yeniden formatlamamız gerektiğini bize hatırlatan bir dost olarak önce Gülcan Hanım'a hoş geldinizin ardından, şimdi sizin için bir hicretin ardından mağduriyetten çok kültürlüğe ve kendisini yeniden inşa eden ve ümit veren bir insan olarak efendim hoş geldiniz diyorum. Nasıl başladı hikayeniz? Teşekkür ediyorum tekrar. Hicret çok güzel bir kelime. Ama 28 Şubat'la yan yana geldiğinde pek de güzel durmuyor aslında. Tabii ki hikayemiz 28 Şubat'la başladı. Acı bir notla başladı diyebiliriz. Süreç çok sıkıntılıydı. Belki benim gibi birçok insan kendi potansiyelini hayata geçiremeden, yapmak istediklerini yapamadan bu zamanlara geldi. Ben kendimi şanslılardan addediyorum, hamdolsun. Rabbim böyle bir kapı açtı. Hikayemden bahsederken hep şunu söylerim. Şerde bir hayır vardır ve Rabbim bize o hayrı gösterdi. Sıkıntılı bir süreçti. Okuyamamak, sırf başörtüsünden, inancımızdan, bir kendimize kimlik edindiğimiz bir şeyden dolayı mahrum bırakılmak çok sıkıntılıydı. Düzceliyim, 1982 Düzce doğumluyum. 99'da Düzce İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Liseden mezun olduktan sonra farklı arayışlara girdim Düzce'de. Farklı kurslar, Kur'an eğitimi, Arapça eğitimi gibi. Ama tabii bunların hepsi bir noktada yetersiz kaldı. O sırada kız kardeşim de liseden mezun oldu. Sıkıntımız ikiye katlanmış oldu. İki kişi, iki potansiyel ve hayata geçirilemeyen iki hayal olarak ortada kaldı. Sınava girdiniz mi? Hiç giremediniz Sınava mi? girdik, sınava girebildik. Bir yere tercihlerimizi yaptık ama tabii ki o süreçte başörtülü okuyabileceğimiz yerler çok az olduğu için tercih yaptığımız yerlerin puanları çok yükselmişti. Yani çok farklı bir süreçti oralar. 4 yıllık bir fakülteye girme hakkı kazandığım belgemiz elimizdeydi yani. O şekilde sonrasında güzel insanlarla birlikte olmaya da çok inanıyorum ben. Yani Rabbim bir yerden bir kapı kapatıyorsa diğer yerden açıyor ve sosyal ilişkilere, güzel insanlar biriktirmeye çok önem veriyorum. Çevremizde akrabamızdan olan tanıdığımız birisi Malezya'ya gitmişti o süreçte. Malezya bundan 20-25 yıl önce kimsenin tanımadığı, bilmediği bir ülkeydi. İnsanlar ismini bile telaffuz etmekte zorlanıyordu. Bizim için de öyleydi hakeza. Uzak Doğu, ufuzak. Evet, Uzak Doğu. O süreçte başörtüsü mağdur öğrencilerin daha çok tercihi Avrupa ülkeleriydi. Bize daha yakın bir coğrafya, daha bildiğimiz bir yer. Bize Malezya kapıları açıldı. Allah razı olsun ufuk açıcı insanlar. Onların orada yaşayarak gördükleri, oradaki başörtü sorunundan giden kız öğrencilerle muhatap olmaları sonunda sizin için de buraya başvuralım dediler. Süreç öyle başladı. Dediğim gibi zorlu bir süreçti. Birçok şeyi denemiş, artık bitirmiş, daha ne yapsam, ben potansiyelimi nasıl hayata geçirsem diyen iki insanın bir arayışıydı. Rabbim de öyle bir kapı açtı. Malezya sürecimiz öyle başladı diyebilirim. Yıl kaçtı? 2005. 2005'te. Evet. Yani bir müddet var ama evet, Türkiye'de evet, o evet. Bir 4 sancıyı çektiğiniz o dönemde evet. ne yapsam acaba sorusunu sorduğunuz bir dönem. O dönemde çok verimliydi aslında. Verimli bir dönem olarak geçirdik diyebilirim. Dile merak sardığınızı da düşünmek lazım mı orada? Çünkü dille ilgili de bir çabanız var. Aslında şöyle diyebilirim. Ben dile olan yatkınlığımı Malezya'ya gittikten sonra keşfettim. Öyle mi? Evet, dile o süreçte bir yatkınlığım yoktu. Hatta çok az biliyordum. Kız kardeşim Anadolu İmam Hatip'ten mezun. O benden daha iyiydi dilde. Ben de çok bir yatkınlık yani keşfetmemiştim o zamana kadar açıkçası. Malezya ile birlikte. Ama bir 3-4 ayda hallettik diyebilirim. Buradan da ben hep şunu görüyorum. İnsan yapmak zorunda olduğu şeyi ve eğer o ortamdaysanız, fırsatlar varsa çok kısa sürede halledebiliyorsunuz. 3-4 aylık bir süreçti İngilizce öğrenmek bizim için.
Ve orada İngilizcenin yanında Arapça, Malayca gibi dilleri de öğrendik. Ortam sağlanınca, yani ona müsait olunca çok kolayca halledebilmiş olduk o süreci. Ama evet, yani acılı bir süreçle başlayan bir hikaye Ama bizimki. size bir hayır kapısı açan aynı zamanda. Şimdi eğitim görmek tabii yurt dışında. Buradaki eğitim imkanından mahrum kaldınız ve bununla ilgili sıkıntılar var. Ama orada bambaşka bir ortamdasınız. Neyle karşılaştınız Malezya'da önce? Önce şunu söyleyebilirim, yani başörtüsü probleminden gidiyorsunuz, ötekileştirilerek, başkalaştırılarak gidiyorsunuz buradan. Havaalanına indiğimizde başörtülü memurları görmek bizim için hem çok şaşırtıcı hem çok rahatlatıcıydı. Trafik polisleri, başörtülü kadınlar, memurlar, başörtülü insanlar, o çok büyük bir ferahlıktı bizim için. Evet. Nereye geldik diye şöyle bir etrafımıza baktık açıkçası. Rabbim sen bizi nereden aldın, nereye koydun, neler nasip ettin gibi. Güzel bir yerde olduğumuzu tabii ki anladık. Bütün zorluklarıyla birlikte. İnsan hiç bedelini ödemediği bir şey sizin olmuyor. Zorluğu, sıkıntısı muhakkak ki vardı. Uzaklığı, yılda bir gelebiliyorduk. Kültürü çok farklı bizden, iklimi çok farklı. Ama bütün onların içerisinde güzelliklerini görmeye çalıştık biz diyeyim. Güzelliklerinden de en önemlisi oydu. Başörtüsünü mutlu bir şekilde bir kimlik olarak taşıyan insanlarla aynı ülkede yaşamak aynı zamanda da bir ironiydi bizim için açıkçası. Evet, gerçekten öyle. O anlamda çok böyle güzel bir şeyle başladık diyebilirim, yani havaalanından itibaren. Çok güzel bir Türkiye'de ortam. gitmeden önce Malezya hem bilinmeyen bir yer hem de uzaklık sebebiyle size ne işiniz var diye yorumlar yapanlar var mıydı yoksa az mıydı? Tabii ki insanlar bilmediğinden korkuyor. Özellikle de kız çocukları için, dediğim gibi bundan bir 20 yıl öncesi, 25 yıl öncesi daha farklı bir süreç. İnternetin bu kadar yaygın olmadığı zamanlar. Bir tedirginlik vardı tabii ki herkeste. Destekleyenlerden çok gitmeyin işte sıkıntı olur diye korkutanlar daha fazlaydı diyebilirim. Bilinmediği için ama çok şükür destekleyen birkaç kişinin verdiği cesaretle diyeyim böyle bir adımı atabilmiş olduk. Bizim için ilk yurt dışı tecrübesiydi. İlk yurt dışı tecrübesi ve 11 saatlik bir uçak yolculuğu, bambaşka bir ülke. Korkulacak bir şey var mı? Var. Ama ben ondan sonra kız kardeşimle de hep konuşuruz. Hayatta belki yapacağımız diyoruz en büyük çılgınlık oydu, zorluk oydu. Ondan sonra başka bir şey zorluk değil diye bakarız yani hep. Bilmediğim bir yere, dilini de çok az bildiğin bir yere gitmek. Sonrasında her şey gerçekten çok daha kolaylaştı. Çünkü şunu gördük, Rabbin arzı çok geniş. Evet. Biz biraz bunun farkında değiliz. Ve hep milyon ihtimalden bir tanesini yaşıyoruz. Arz çok geniş, bir sürü ihtimal var. Niyet iyi olduktan sonra, tabii tedbirlerini de aldıktan sonra o kadar güzel şeyler var ki dünyanın başka yerlerinde öğrenilecek, gıpta edilecek, alıp kendi ülkenize getirilecek çok şeyler var. Hicret dediğinizde de şunu söylemek istemiştim. Biz Malezya'ya giderken hep geri dönme niyetiyle gittik. Rabbim de hamdolsun niyetimizi nasip etti. Ben eşim yabancı bir evlilik yaptım. Malezya sonrası başka ülkede yaşadım. Ama ona rağmen niyetim öyle olduğu için Rabbim nasip etti. Hep giderkenki niyetimiz dönmek, ülkemizde olan bu adaletsizliklerin son bulması için taşın altına biraz elimizi koymak. Biz de ne yapabiliriz Ne diye yapabiliriz? bakalım. Evet, ne yapabiliriz ona bakmak. Hep orada aldığımız eğitimi, orada aldığımız ufku, bakış açısını, her şeyi burada kullanmak üzere gitmiştik. Rabbim de onu nasip etti çok şükür. Çok şükür, gerçekten çok latif. Şimdi tabii orada hem başka bir kültür ortamında başka ülkelerden gelen öğrenciler de var. Siz çok kültürlü bir ortama gittiniz. Evet. Orada ilk gördüğünüz, hatırladığınız, hala zihninizde sizi etkileyen neler var mesela? Sanırım en canlı örnek zihnimde şu, güzellikleriyle beraber bir sürü pozitif şeyle birlikte Müslüman ülkelerden gelen insanlarla, mesela Afganistan'dan gelen bir Afganlıyla Kanada vatandaşı olan bir Afganlı arasındaki fark beni çok etkilemişti o zaman da. Ve orada Müslüman dünya olarak nerede olduğumuzu, nerede hata yaptığımızı, neler yapmamız gerektiğini düşünmüştüm. 20 yıldır da bu kafamı kurcalar ve bunun için çalışırım. Çocuklarıma da hep bundan bahsederim. O bana bir şey gibi olmuştu, yani turnusol kağıdı gibi. O aradaki fark. Evet, o aradaki fark diyeyim. 110 ayrı ülkeden insanın olduğu bir yerde. Çok güzeldi, çok samimi bir ortamda. Tabii ki farklılıklara toleransı öğreten bir yerdi Malezya benim için. Türkiye'de biz daha katı yaşıyoruz bazı şeyleri, daha yargılayıcı yaşıyoruz. Ama orada yani insanların her birinin ayrı bir hayatı var, ayrı bir başarısı var ve farklı yollardan gidiyorlar buralara. Bu benim için çok önemliydi. Ve yurt dışı tecrübesi her zaman benim imanımı artırır. Malezya ilk olmakla Bunu biraz beraber. açmanız lazım Gülcan Hanım. Bu çok önemli bir şey çünkü.
En son Moğolistan'a gitmek nasip olmuştu. Moğolistan'dan döndüğümde de arkadaşlara şey söylemiştim. Sanki gökyüzü ve yeryüzü birbirine çok yakın gibi geldi bana diye. Belki bana öyle gelmişti, Seyahatteki bilmiyorum. tefekkürünüzün sizin dünyanızda Evet yansıması. ve orada şunu düşünmüştüm açıkçası. Rabbim, biz senin daha dünyadaki nimetlerine şaşırıp kalıyoruz. Sen Allah bilir neler saklıyorsun bizim için. Çünkü Ahzab suresinde sürprizlerden bahseder ahirette. O sürprizler neler acaba? Biz daha dünyada farklı bir ülkede gördüğümüz bir dağa, bir mağaraya, bir şelaleye şaşırıyoruz. Malezya'da bu anlamda benim için bir ilkti. İmanımı artırdı ve her zaman da öyledir gerçekten. Nasıl bir Rab, nasıl bir yaratıcı ki bambaşka şeyleri yaratıyor. Biz işte daha böyle aynı düşünürken bambaşka insanlar, bambaşka kültürler, coğrafyalar yaratıyor. Benim için her zaman ufuk açıcıydı. Sanki Gülcan Hocam, böyle insanın zihninde şöyle bir şey var ya, hepimiz birbirimize benzesek çok rahat edeceğiz. Özellikle bizim toplumumuzda bu çok yaygın. Evet. Yani birbirimize benzeyerek devam etmeliyiz. Ama siz orada hem atmosferde bambaşka insanlarla muhatapsınız, kültürel olarak da farklılıkları var. Ve aslında birbirine engel olmadığını, anlaşmak için de bunun sizi engellemediğini görmek de enteresan, değil mi? Kesinlikle öyle, kesinlikle. Ve dediğim gibi Malezyalı Müslümanların İslam'ı bu kadar güler yüzle taşıyor olmaları, yani çok kendine güvenli bir şekilde yaşıyor olmaları benim çok etkileyen bir şeydi. Huzurlu, Çok, evet. çok huzurlu. Dediğim gibi biz sanki biraz daha katı tarafından, biraz daha yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler tarafından Bizim gibi bakıyoruz olmalı gibi. mutlaka. Evet, bizim öyle gibi bir olmalı gibi. kastımız var bizim. Ama orada çok tabii kültürlülük, ülkenin kendisi de çok kültürlü zaten. Çinliler ve Hintlilerin de yaşadığı. Çinliler Budist, Hintliler Hindu. Zaten bir tolerans ülkenin kendisinde var. Olması gerekiyor bir arada yaşamak için. Bir arada yaşayabilmek Evet. için. Ve farklılıkları zenginlik olarak algılamak gerekiyor ki o bir ortak noktaya gelinebilsin, bir ortak bir sofra oluşturulabilsin. Dediğim gibi ülke zaten size bunu kendiliğinden veriyor. Siz farkında olmadan bunu alıyorsunuz. Farklılıklar var. Her biri ortaya bir şey koymuş, bir ülke ortaya çıkmış mesela. Kimisi ülkenin ekonomisinde, kimisi tarımında, kimisi farklı tarafında. Hepsi aynı ülke için barış içinde yaşamaya çalışıyor. Bu tabii çok güzel bir şeydi. İnsanların birbirinin yerini darlaştırmaması bir genişlik veriyor. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Onların tarzları da, üslupları da buna Evet. çok yatkın. Evet, şimdi bu süreçte bir Müslüman hanımefendi olarak karşılaştığınız farklılıklar nelerdi Malezya'da? Malezya'da onların İslam algılarında bizden farklı olduğu bazı şeyler var. Mesela bayan erkek ilişkileri bizdeki kadar katı değil. Ama dediğim gibi bu şey anlamında da değil. Yani daha rahatlar, daha aynı ortamda çalışabiliyorlar. Bence bizim aslında süreçle gelebildiğimiz bir yer diyeyim. Biz daha katıyken onlar daha ortak çalışabiliyorlar. İlk biz buradan gittiğimizde dediğim gibi ben daha farklı, daha katı düşünüyordum orada. Ama sonra işte sınıflarda ders alırken bir de işte İmam Hatip'ten gidiyoruz, sadece şeyden gidiyoruz falan. Bu biraz değişik gelmişti bana. Ama baktım ölçülü tutulduğunda bu karşılıklı çok bir kazanıma dönüştü orada. Daha sonrasında bizim de böyle farklı gruplarımız oldu. Diyelim işte bir Yeni Zelandalı arkadaşla, bir Afganlı arkadaşla falan tefsir dersleri yaptığımız ortamlar. Bunun çok katkıda bulunduğunu gördüm o Zihin süreçte. açıcı Evet, olduğunu kesinlikle. gördünüz. Şimdi özellikle siz 5 çocuk annesisiniz. Evet. Yani o süreci yaşadınız, eğitiminizi tamamladınız ve bir süre daha yurt dışında yaşamaya devam ettiniz. Evlendiniz ve 5 çocuk annesi olarak bu sürecin akışında sizin evlilik tercihinizde de aynı zamanda başka bir Müslümanı tercih etmek, başka ülkeden bir Müslümanı tercih etmek de size kolaylaştırdı mı bu yol, yaşadığınız bu süreç? Tercihlerinizi kolaylaştırdı mı? Ya Kesinlikle. da farklı bir yöne çevirdi mi? Kesinlikle. Şu an eşimin benden bazı konularda farklı bakıyor olması, Hindistanlı bir Müslüman olmasının bana çok katkıda bulunduğunu görüyorum. İlk başta ben çok zorlanmış olsam da bundan. Çünkü dediğim gibi hep bir Türkiye'ye gelmek, Türkiye'de hizmet etmek kafamın O bir tarafında zihninizin olduğu için gerisinde hep var. sanki bir yabancı evlilikle başka bir ülkede kalacağım ve kendi ülkeme olan vefa borcumu ödeyemeyeceğim gibi düşünmüştüm. İlk başta benim çok bu çekincem olmuştu. Ama sonrasında bunun nasıl kolaylaştırdığını, Arabistan'da yaşadık 4 yıl. Orada yaşayan Türklerle de çok iç içeydik, yabancılarla da çok iç içeydik. Onların yani benim evliliğimin, daha farklı bakıyor olmamın, oradaki insanlarla birlikte hepimizin yani ortaya koyduğu deneyimlerde farklılığı fark ettim ama biraz vakit aldı dediğim gibi. Sanki ben ilk başta daha
o şeyden tam çıkamamıştım. Ama sonrasında kesinlikle görüyorum zenginlik kattığını, farklılık kattığını, çocukların bakış açısına. O tek tipten çıkabilmek çok önemliydi açıkçası. Çok, evet. Çocukların eğitimi de tabii bambaşka bir süreç. Evet. Yani sizin hayatınızda ve hayırlı birer insan olsun, hayırlı nesiller olsun gayretinizin içinde çok önemli. Burada nasıl dengeliyorsunuz birbirinizi eşinizle? Şöyle mesela Umre'ye gittik Nisan'da, nasip oldu çok şükür hep birlikte. Benim kayınvalidemler de orada yaşıyor, Arabistan'dalar. Orada hem kayınvalidemlerin hem oradaki arkadaşların bakış açıları, işte sohbet ediyoruz çocuklarla ilgili falan. O çok hoşuma gitti. Birbirimizi böyle hep bir hayır çizgisine çekme çabası içerisinde olmak. İşte Türkiye'deki eğitim sisteminden konuşuyoruz, Türkiye'de olanlardan, olmayanlardan. Eşimin ailesi olsun, işte dediğim gibi oradaki arkadaşların olsun, onların bakış açısı. Çocuklar işte cemaatle namaz kılmalı, bunlara önem vermeliyiz gibi. İşte çocuklara erken yaşta örtünmeyi teşvik etmeliyiz gibi. Ya da oradaki arkadaşların işte çocuklarının çoğunun hafız olması gibi. Ya bunlar gerçekten farklı bir bakış sağlıyor diyeyim. Eşim de bu konuda daha hassastır benden. Çocukların İmam Hatip'e gitmeleri konusunda mesela ben de öyle düşünürüm, o da öyle düşündü. Çok şükür Türkiye'yi diyelim çok bilmemesine rağmen yani eğitim açısından. Ve bize çok şey kazandırdı bu. Orada sabit bir şekilde duruyor olmamız. Çünkü çocuklar başarılı olunca şöyle bir bakış açısı oluyor ya, çok başarılılar sanki başka bir yerde okusunlar gibi. Ama biz hani onda direttik, ahlakları önemli, nasıl bir işte İslami bakış açıları önemli. Ortak kaygılarınız var yani. Evet, evet. Ve o noktada gerçekten aynı bakıştan bakıyor olabilmek, eksiklerimizi tamamlıyor olabilmek çocukların eğitim açısından inşallah daha güzel olacak diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Türkiye'de kaçıncı yılınız? 10 yıl oldu diyelim. 9 yıl Gayet oldu. güzel yani. Evet. Yıllar oldu. Çocuklarınız eğitim sistemi içinde devam ediyor. Siz performans gösteriyorsunuz, eşiniz keza. Şimdi çocuklarınıza verdiğiniz değerler konusunda geldiğinizde ve şimdiki zamanda çok hızlı bir kültürel değişim yaşıyoruz biz. Ülke olarak ciddi manada yuvarlanarak gidiyoruz. Siz kendi evinizde çocuklarınıza verdiğiniz değerlerle toplumda aynı atmosferi paylaştığınızı düşündüğünüz insanların da aslında başka bir yuvarlanmanın içinde olduğunu fark ettiğinizde nasıl çözümler bulmaya çalışıyorsunuz? Ya da sizin burada gözleminiz nasıl? Aslında şu dediğiniz çok önemli. Aynı bakış açısını paylaşan, aynı atmosfer içerisinde olan ailelerin çok yakın ilişki içerisinde olması gerekiyor. Çünkü çocuk eğitimi gerçekten bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Çocuklar özellikle belli bir yaştan sonra... Biz ama şu anda çekirdek ailelere döndük Gülcan Hanım. Çok özür dilerim. Lütfen sözünüzü unutmayın. Ve çekirdek aileleri hatta yücelterek, hatta mümkünse tek çocuklu aileler ve bütün mükemmel ve harikulade şeyler bizim çocuğumuz olsun bakış açısında biraz kısılmış durumdayız. Evet, evet, maalesef öyle. Biz de onu çok görüyoruz, yaşıyoruz. Evet, hani 5 çocuk, neden? Çocukları sanki haksızlık olacakmış gibi tek olsa istediği her şeyi verirsiniz gibi. Oysa istediği her şeyi verdiğimizde çocuğa iyilik değil kötülük yaptığımızın örneklerini defalarca görüyoruz diyeyim. Bu anlamda aile ve atmosfer çok önemli bence. Çocuklar mesela benim arkadaşlarımı tanırlar, severler. Ben onlara bir şey anlatmasam bile neler konuştuğumuzdan haberdar olurlar evde. İsim isim hatırlarlar. Şu teyze şunu çok söylemişti, güzel. Bunu söylemişti gibi. O çok önemli diye düşünüyorum onu kurmak. Özellikle yakın geniş aile. Aileler. Kesinlikle geniş aile. Halkaları. Evet. Ve yoksa bile yakın arkadaş çevresi sizin gibi. Ben mesela şimdi 5 çocuklu arkadaşlarla daha sık görüşmeye çalışıyorum. Neden? Nasrettin Hoca'nın dediği gibi ağaçtan düşen anlıyor. Aynı dertleri paylaşıyorsunuz. Bu anlamda o yakın çevreyi kurmak önemli diye düşünüyorum. Belki de çocuklara verilecek en büyük hediye. Doğal bir arkadaş çevresi. Çünkü değerler dediğimiz şeyleri çocuklara dikte ederek, anlatarak değil, yaşayarak verebiliyoruz ancak. Çocuk bir başkasının da onu yaptığını gördüğünde doğal da alabilecekken biz bu çekirdek aile yaparak, daha bireysellik yaparak çocuklara sonra onları zorla dikte ederek vermeye çalışıyoruz. O ikisi farklı şeyler yani. Ben buna her zaman dikkat ettiğim diyeyim. Yurt dışında yaşadığımız süreçte çok yakın arkadaş çevremiz oldu. Şu Umre'ye gittiğimiz süreçte bile 3-4 kez arkadaş buluşmaları yaptık. Kalabalık çok bir şekilde. Güzel. Çocuklar o atmosferi görsün diye. Küçükler unutmuşlardı tabii, şaşırdılar. Büyüklerin arkadaşları büyümüş. Diyorum artık işte siz küçükken oynuyordunuz, o artık büyüdü falan diyorum. Ama yine de onu hatırladılar ve çok hoşlarına gitti açıkçası. Şimdi Arabistan bizim için hem Umre oldu hem de o arkadaş çevresi olmuş oldu. Evet.
Yeniden pandemiyle ilgili sizin bir gözleminiz var mı? Mesela biz toplumsal olarak diyoruz ki bir görüşmeme isteğimiz varmış. Pandemi bunu bir çeşit tuzladı, önümüze koydu. Bir böyle daha uzak, daha birbirimize belki yalnızca telefonla hal hatır edebileceğimiz, her yerde değil tabii ama bu tür azalmalar yaşadık. Sizin çevrenizde oluyor mu? Aslında pandemi bizde aile özelinde çok zor geçmedi diyebilirim süreç. Onu söylüyorum arkadaşlara. 5 çocuğun faydasını burada da gördük diyorum. Biz çok cümbüşlüydük böyle. Son bebeğim doğmuştu. Şubat'ta, Mart'ta zaten pandemi oldu. Dolayısıyla bizdeki hayat aktı, devam etti. Öyle bir sıkıntıya girmemiş olduk. Ama dediğiniz genel olarak doğru. Belki daha farklı, daha derin konular onlar. Artık birbirimizi eleştirilmesini istiyoruz. Çoluk çocuğumuz eleştirilmesin, uyarılmasını istiyoruz. O yüzden çoklu ortamları tercih etmiyoruz. Kendi doğrularımızla, kendi kararlarımızla yetiştirmek istiyoruz çocukları. Zararlı da olabiliyor tabii bunlar. Biz hep belki ülke olarak işte çok sınırlarımızı bilmiyoruz, yakın ilişkilerimiz var dedik şimdiye kadar. Belki de şimdi sınırlar adı altında da fazla bireyselleşiyoruz diyebilirim. Belki o da başka bir oturumun konusu ama bunların en çok zararı çocuklara diye düşünüyorum. Evet. En çok zararı, çünkü dediğimiz gibi o atmosferden alıyor çocuk. Havadan alıyor. Yani bir şey söylemeden, bir şeye bahsetmeye gerek kalmadan. Ama böyle bir çevre oluşmadığında, farkında olmadan bir şey duymadığında çocuk, o sefer bunu kitabi bir bilgi olarak anlatmak zorunda kalıyorsun. Zaten birçok şey kitaptan öğrendiği gibi bu değerleri de öyle öğretmek zorunda kalıyoruz çocuklara farkında olmadan. Dikte etmenin de çok büyük bir dezavantajı var. Dikte ettiğinizde çocuk onu reddedebiliyor çok rahatlıkla. Evet. Ama siz atmosferde zaten peyderpey uygulamışsanız, arkadaşlarıyla bunu yaşamışsa çok gerçekten özel bir uygulama güzelliği yaşıyor evlatlarımızda. Şimdi bu hoşgörü ve anlayış meselesini bir parantezle açmak istiyorum. Şimdi yurt dışı tecrübesi sizde aynı zamanda. Tercihleriniz farklı da olabilir ya da ne diyor bir bakayım, dediğini dinleyeyim, söylediğini duyayım konusunda bir pencere açmış ve hayatınızın tamamına yansıtmışsınız. Bu konuda bizi nasıl görüyorsunuz genel olarak? Dediğim gibi ben de olmak üzere içinden geldiğim toplumu tabii bu anlamda biraz daha katı ve tek tipçi görüyorum diyeyim. Şu an mesela benim eşim Hindistanlı. Hindistan'a gidip geliyoruz, ziyaret ediyoruz. İnsanların söyleyeceği birkaç şey var. İşte orası çok mu pis? Hemen soracakları şeyler bunlar. Belli kalıplarımız var. Evet, belli kalıplar. Hiç gitmemiş, görmemiş. Sadece işte bir televizyon programından gördüğü şeyle. Benim anlattığım onlara çok şaşırtıcı geliyor. Ben Hindistan'dan 3-4 kez ziyaret ettik. Her seferinde mesela çok huzurlu, çok mutlu dönüyorum. Çünkü eşimin ailesi az önce o bahsettiğimiz gibi kalabalık aile şeklinde yaşıyor. Bunu kendi ailemle, arkadaşlarımla da konuşuyorum. Hatta benim eltim de Türk. Onunla da bunu konuşuyoruz. O da aynı şeyi paylaşıyor. Gülcan abla çok huzurlu değiller mi diyor. Çünkü bizim gibi bence biraz bu sosyoekonomik seviyeyle de alakalı. Daha iyi hayat şartlarına sahip oldukça insan daha fazlasını istiyor. Ve haşa biz sanki Allah Teala bize borçluymuş gibi davranıyoruz. Şunu da vermeli, bunu da vermeli. Daha iyi hayat şartı vermeli gibi. Benim ne eksiğim var. Evet. Ama oradaki insanlar belki de daha aza kanaat getirmek zorunda oldukları için daha huzur içerisindeler. Ve bize bu yeter diyorlar. Mesela ben birisine Türkiye'ye gelin işte daha iyi hayat tarzı olur dedim. Ben annemi babamı seviyorum, burada mutluyum, biz huzurlu bir aileyiz diyor. Bana göre onun hayat tarzı ya da şartları daha iyi olabilirken o ondan mutlu. Bunu fark ettiğimde, ilk gittiğimde çok şaşırmıştım. Kendime de şaşırdım. Bunu ben işte onunla bağlıyorum. Yani ne kadar nimet verirse Allah Teala, hayat şartlarımız ne kadar iyileşirse biz o kadar şey diye düşünüyoruz. Daha iyisi olmalı, daha iyisi olmalı. Bu da bir huzursuzluğu, mutsuzluğu getiriyor. Mutsuzuz biz genel olarak, yani insanlar olarak mutsuzuz. Biraz bir huzursuzluk var. Ve orada dediğim gibi büyüklerle birlikte yaşama. Bir dul, hala, teyze varsa mutlaka o aileden biriyle yaşıyor. Anne, baba, ailenin içinde. Yaşıyor. Evet, ailenin içerisinde yaşıyor. Bizim eski toplum hayatımız Evet, eski toplum gibi. Onun da bir huzur ve bereket getirdiğini gördüm açıkçası. Buradan şunu iddia etmiyorum bu arada. Biz onu yapabilir miyiz? Ben onu yapabilir miyim? Onun iddiasında değilim dediğim gibi ama bunu gerçekten gördüm ve tecrübe ettim. Onlardaki o huzuru kattığı bereketi diyeyim. Ben o şekilde dönerken mesela insanların soracağı sorular daha farklı oluyor dediğim gibi. Daha kalıplaşmış, daha toleranstan uzak. İşte tek tipçilik, tek tip bakıyorlar. Oysa ben yani çok farklı şeylerle, çok farklı heybemi, farklı değerlerle doldurmuş olarak dönüyorum oradan. Ya da Arabistan aynı şekilde. Arabistan'da kaldık dediğimde insanların aklına belli başlı şeyler geliyor. Ama orada her vakti çocukların babalarıyla birlikte camiye gidiyor olması. Evet. Ezan vakitinde her yerin kapanıyor olması. Özellikle de bu alanda ve bu anlamda derdi sıkıntısı olan insanlar için çok güzel şeyler, olumlu şeyler mesela. Aile vakti çok daha fazla. Ailenizle kendinize ayırdığınız vakit.
Ben ülkemi seviyorum dediğim gibi hep geri dönmek, hizmet etmek isteğiyle geldim. Yani çamuruna, tozuna kurban diye. Ama buradaki bir stres, hızlı bir hayatı, bu da kaçınılmaz yani. Hepimizin belki görmesi ve eleştirmesi gereken bir şey. Oralarda bunlar daha az. Daha insanlar aile vakti, kendine vakit. Şu an işte biz de yapay olarak işte meditasyon yapın, kendinize vakit ayırın derken daha doğalında yapabiliyorsun mesela oralarda. Ya bunun gibi olumlu olumsuz şeylerini görebilmek, karşılıklı sana kattığı şeyi görebilmek önemli diye düşünüyorum. Bunlar güzel kazanımlardı benim için. Güzel kazanımlar, evet, haklısınız. Hem bazı şeyleri yaşadıkça insan daha çok talepkarız, daha çok istiyoruz ve birbirimizi ayıracak, hatta çocuklarımıza da ayıracak zamanımız kalmadı. Şimdi anne, bugün sizin titriniz olarak anneyi biz ekip arkadaşlarımızla da çok latif bulduk. Anneyi önceledik. Neden anneyi önceleme konusunda siz bu konuda ne diyorsunuz, neden tercih ediyorsunuz? Yani şöyle, belli bir eğitim aldığınızda insanlar sizden bir şey bekliyor tanıştığınızda da. Mesela bir yere gidiyoruz, ne diye tanıştıralım diyorlar. Yani isim yeter aslında. İnsanlar tanıştıkça birbirini tanımalı ve belli bir yere koymalı diye düşünüyorum. Bir tane uzman şöyle söylemiş, kendinizi tanıştırırken isminizden önce titrinizi kullanıyorsanız bu bir sıkıntıdır. Ben doktor şu gibi ya da ben öğretmen şu gibi. İnsanın bir ismi vardır. Tanışırsın, zamanla sana katacağı şeyler vardır. Yani o anlamda diyeyim, toplumumuz zor bir toplum. Belli bir özellikle eğitim aldıysanız çalışmanızı bekliyorlar ya da diğer türlü eğitim almamış olduğunuzu düşünüyorlar. Ya da başka bir ispata girmek durumundasınız bu tarafta gibi. O yüzden ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Sorduklarında da çocukların eve getirdikleri kağıtları da ev hanımı değil anne yazıyorum. Anne. Yani evet, böyle bir şey çıksın artık yani. Ben anneyim, annelik yapıyorum, çocuklarımla ilgileniyorum. Farklı bir kategori. Ama tabii bu işin latifesi biraz bunlar. Gerçekten unutulan değerlerimiz oldu. Sanki diğer yapılan işlerden daha aşağıdaymış, daha az değer katıyormuş gibi. Sanki. Evet, topluma daha az değer katıyormuş gibi. Yani maddi bir getirisi olmayabilir ama topluma kattığı değer açısından tabii ki annelik hiçbir şeyle ölçülmeyecek. Ben çalıştım da farklı yerlerde, yurt dışında da çalıştım, Türkiye'de de çalıştım, biliyorum ve hepsinden çok daha zor annelik. Çalıştığımda diyordum, öğlen yemeği yiyebiliyorum ya, işte namazlarımı daha sakin kılabiliyorum falan diye düşünürken yani annelik bunların hepsinden çok daha zor. Yakın zamanda aslında böyle şeyler çıkıyor, belki görmüşsünüzdür. Böyle tatlı bir video vardı. İş için başvuruya geliyor birisi, diyor ki işte izniniz yok, işte 5 dakika bile müsaadeniz yok, şu var, hiçbir şey ödemeyeceksiniz falan gibi. Yani değer biraz anlaşılmaya ve değer verilmeye de başlandı bu alana ama tabii yine de daha az. Oysa aldığımız eğitimi çocuklarımıza harcamak kadar güzel bir şey olabilir mi? Evet. Eğitimi boşuna mı aldın diyorlar. Tabii ki boşuna almadım. Ben ilahiyat eğitimi aldım, siyaset eğitimi aldım. Bunlardan çocuklarıma katkıda bulunabiliyorsam, çocuklarımın ufkunu açabiliyorsam bunlarla ne âlâ. Sağlıklı bireyler olarak. Kesinlikle. Ve mutlu bir anne olarak aynı Evet. zamanda huzurlu bir aile olarak. Evet. Evet, bir ara verelim efendim. Sizi azıcık dinlendirelim. Sevgili dostlar, Söze Yar Olmak şu anda takip etmekte olduğunuz program. Yeni katılmış olan dostlarımız için, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için hatırlatmak isterim. Kıymetli bir misafirimiz var. Bugün stüdyomuzda Gülcan Hanım. Gülcan Altundal Çorgey stüdyomuzda misafirimiz. Bir anne ve aynı zamanda yurt dışı tecrübesi olan, eğitimini orada almış olduğu ve sonrasında da aynı zamanda birçok yaptığı güzel işin yanında anneliği önceleyen ve bunun için çaba gösteren bir özel insan hakikaten. Sohbetimize devam edeceğiz. Bu tolerans algılamamız, birbirimize karşı tavırlarımız, davranışlarımız meselesinde dünyamızda da bir hayır kapısı açsın duamız var efendim. Bir küçük aramızdan sonra inşallah yeniden buluşalım. Sevgili dostlar, Söze Yar Olmak'ta birlikte yolculuğumuza devam ediyoruz efendim. Stüdyomuzda kıymetli bir misafirimiz var. Gülcan Altundal Çorgey stüdyomuzda misafirimiz ve çok kültürlülük, tolerans ve aynı zamanda yurt dışı tecrübesi, tabii bunların hepsini siz sevgili dostlarımızla şöyle bir konuşmak istedik. Gülcan Hanım'a sormak istedik. Hem kendi yaşadıklarından, sürecinden 28 Şubat'la başlayıp arkasından Malezya'da öğrencilik hayatı ve sonrasında evliliği, arkasından çocukları, 5 çocuk annesi olarak gerçekten kıymetli bir hanımefendiyle sohbet ediyoruz. Hem tecrübelerinden hem yaşadığı şeylerden soruyoruz. Şimdi Gülcan Hanım, özellikle şunu sormak istiyorum. Malezya'da aile hayatında gördüğünüz farklılıklar
Mesela Hindistan'dan da bahsettiniz, Suudi Arabistan'dan da yer yer. Malezya'dan da biraz bahsedin. Orada da çünkü öğrenci olarak da bulundunuz, farklı aileler de gördünüz. Bizim genel olarak birbirimize karşı tavrımızda, üslubumuzdaki haller ve tavırlar orada nasıldı? Malezya genel olarak çok güler yüzlü bir toplum. Daha yumuşak bir toplum. Yani dediğim hacca gibi. ve umreye gittiklerinde yapmıyorlar yalnızca o Yok, sempatik o gerçek. hallerini ve tavırlarını gerçek. Yok, o onların gerçek halleri. Çok yumuşak huylu bir toplum. Mesela Malezya'da bir erkek eşiyle yürürken el ele tutuşur. Ya da eşinin kol çantasını taşımakta bir beis görmez. Bunlar beni çok ilk başta şaşırtmıştı diyeyim. Türkiye'de böyle bir şey çok gördüğümüz olaylardan değil. Bir de özellikle Racona ters. evet, yanlış bilmiyorum yani bizim camiada, muhafazakar camiada sanki daha fazla böyle asık suratlı olursak daha bir ciddiyetimizi koruruz. Daha böyle daha Müslüman oluruz falan gibi bir algı var. Oradaysa herkes çok daha tebessümlü, güler yüzlü. Eşinin elini tutmakta çekinmiyor yolda diyeyim. Ya da işte çocuklarına karşı falan daha yumuşaklar diye düşünüyorum. Böyle çok yumuşak ve huzurlu bir aile ortamı. Birbirlerine karşı evet, birbirlerine muamele karşı ediyorlar. diyeyim. Çok çocuklular. Çok çocuklu vurgusu bizim şu anda çocuklarımızın azlığı meselesi gündem olduğu için her kademede hemen hemen ve olmalı da aslında. Evet. Yani çok çocuklu derken neyi kastediyorsunuz mesela? Yani Birden çok çocuk, 2, 3, 4, evet, 5. 2, 3, 4, 5 en az 5. Hocalarınız mesela siz Tabii. üniversitede öğrenciyken onlar Evet, için de evet. geçerli miydi bu? Kesinlikle. Rektörümüz bir hanımefendiydi mesela. Geçen dönemki rektörümüz üniversitenin 5 çocuğu vardı. Her biri de çok başarılı, çok güzel yerlerde olan. Aynı şekilde hocalarımız, bize ders veren hocalar hepsi Amerika'da okumuş, İngiltere'de okumuş, farklı yerlerde. Derse girerler. Hem bir küçük çocukları var, işte hamileler tekrar. Bu orada o kadar norm, o kadar doğal ki. Çünkü çocuk hayatın içerisinde, hayatın bir parçası. Ve tabii farklı ırklarla bir arada yaşadıkları için de sayılarının çokluğu da önemli onlar için. Ve çocukları da bir nasıl diyeyim, bir yük, bir sıkıntı olarak görmüyorlar. Hayatın akışı da o şekilde ama. Öğretmense mesela çocuğunu yanına getirebiliyor. Sanki ben o anlamda bizde Türkiye'de hem toplum olarak böyle hem yani genel olarak böyle bir kasıklık var bizde. Çocukların gelemeyeceği yerler, her şey çok resmi. Şu an işte düğünlere çocuklar alınmıyor, davetiyelerin altına yazılıyor falan. İşte önemli bir toplantı, şu bu. Çocukların giremeyeceği bir sürü alan var ve doğal olarak insanlar tabii ki çocuktan çekiniyor. Olduğunda ilgilenmen gerekecek. İki şeyden birini tercih etmem gerekir gibi düşünüyor insanlar. Oysa orada dediğim gibi üniversitenin kreşi, öğrenci olan evli çiftler için kreş vardı. Çocuklarını bırakabilecekleri. Aynı şekilde Arabistan'da da öyle. Arabistan'da öğretmenlik yaptığım süreçte ben yan odada öğretmenlik yaparken çocuğum diğer odada. Aralarda görebiliyorum gibi. Bunlar hayatı çok kolaylaştırıyor. Evet. Ve insanların çocuklarla birlikte hayatın içerisinde olabileceklerini görmeleri de tabii ki çocuk sayısını artırıyor ya da daha düşünmemelerine sebep oluyor diyeyim. Şu an Türkiye'de evet böyle bir alarm var. Bizim bu anlamda sıkıntımız neredeyse Avrupa'yı bile geçmiş durumda. Evet, o kadar yaşlı nüfusa doğru ilerliyoruz. Ama bunların çözümleri bence dediğim gibi tabii ki devletin alacağı bazı önlemler, bazı kararlar olabilir çalışma hayatıyla ilgili. Ama toplumsal olarak da belki biraz daha yumuşak, biraz daha bu esnek, dediğim gibi o şeyden biraz daha uzak olabiliriz. Yurt dışından gelirken uçağa bindiğimiz anda başlıyordu falanlar çocuklarla. Yani 5 çocuğuyla hem de uçağa Evet. binmiş. Acaba nasıl gitmesi gerekiyor? Aynen yani Evet. onlar orada başlıyordu. Belki hani buradan da bir şeye başlayabiliriz diyeyim. Çift taraflı bir düzelme olursa belki hani bu sıkıntımız daha azalabilir çocuk sayısı anlamında. O anlamda Malezya'da, Arabistan'da benim için çok güzel tecrübelerdi ve çok teşvik edici tecrübelerdi diyeyim çocuklar anlamında. Herkes şimdi soruyor 5 çocuk Türkiye'de. Türkiye'de olsa tabii belki çok zor olurdu benim için de birçok şey düşünebilirdim ama orada beni engellemediğini düşündüğüm için iş hayatından, okuma hayatından daha kolaydı diyeyim. Malezya'da da gerçekten bu yumuşaklık ailelerin birbirine, aile reisinin işte yumuşaklığı çocuklarına karşı falan çok böyle etkilemiştir bizi. Kız kardeşimle ben Türk öğrenciler arasında çok aktiftik ikimiz ve yabancılarla birlikte olmayı, onlardan öğrenmeyi çok önemsiyorduk. O anlamda üniversitenin bir programı olmuştu. Köydeki ailelere yabancı öğrencilerden böyle evlat veriyorlardı diyeyim. Bizi bir aileye ait sanırım oranın muhtarının evine gitmiştik iki kız kardeş olarak hiç unutmuyorum. Bize en güzel odalarını vermişlerdi falan böyle hep el üstünde tutuyorlar, şey yapıyorlar. Sonra biz onlarla o ilişkimizi geliştirdik. Benim gelip doğum günümü kutluyorlardı. Böyle gülüyoruz hatta. Maşallah. Hani biz Türkiye'de benim kuşakta özellikle doğum günü kutlamaları falan çok olası şeyler değildir. O geliyorlardı işte baba ve anne. Bizi üniversiteden alıyorlardı. İşte birlikte bir yere yemeğe gidiyoruz. Sinemaya gidiyoruz onlarla. Böyle Bu onlar çok, için de bir özel. evet, güzellik. onlar için de özel bir şeydi ve çok değer verirlerdi yani bize de. Ama bu dediğim gibi aile yapısının bence yumuşaklığından, esnekliğinden de kaynaklanıyor.
Çok hoş, çok güzel tecrübelerdi benim Evet, için. gerçekten öyle. Şimdi şunu özellikle sormak istiyorum Gülcan Hanım size. Farklılıklara hoşgörü göstermekle değerlerden ödün vermemek arasında bir denge olmalı. Siz bu Evet. konuda bu dengeyi sağlayabiliyorsunuz ki daha rahat aynı zamanda ilişki kuruyorsunuz. Bu nasıl olmalı? Bunu biraz açar mısınız bize? Aslında çok ince bir siyaset gerektiriyor bence o. İlmi siyaset. Evet, değil ilmi mi? siyaset gerektiriyor, düşünmek ve emek gerektiriyor bence. Bir diğerini ötekileştirmeden kendi değerini korumak, kendi değerine sahip çıkmak. Dediğim gibi orada böyle güzel bir siyaset gerekiyor arada. Mesela çocuklar şu an büyüdükçe soru soruyorlar tabii ki bize, çok masumane sorular. Anne işte ben şunu yapsam, başörtü takmasam olur mu gibi. Ya orada mesela vereceğiniz cevap çok önemli. Başörtü takmayan bir sürü insan var. Onların yani kendi tercihleri diyorsunuz. Çocuk bu sefer işte benim tercihim nasıl olacak diye düşünüyor. Orada bence daha farklı bir şey devreye giriyor. Herkesin hesabının ve mizanının farklı olacağını anlatmak. Biz belki çocukların anlayamayacağını düşünüyoruz ama çok güzel anlayabilecekler bunu. Ve sen istemez misin ki bir şeyin en güzelini sunmak? Yani en iyisini senin yapabileceğin, herkesin yapabileceğinin bir sınırı vardır, en iyisi vardır, en altı vardır. Ve İslam çok bireysel bir şey aslında. Bu da bu anlamda da çok güzel. Allah Teala her birimize verdiği hediyelerden, verdiği potansiyelden sorumlu tutacak. O anlamda onu vermek belki önemli. Buradan bakabilmek önemli belki meseleye. Ve şu da aklıma geldi şimdi, direkt çocuklar geldi siz söyleyince ama üniversitede okurken Çinli ve Japon arkadaşlarımız vardı. Sayıları daha az olmakla birlikte. Mesela Çinli arkadaşım Müslüman, atadan, ana babadan itibaren ama başörtü takmıyordu Çin'e gittiğinde. Bunun için çok üzülüyordu. İşte orada başörtü takmıyorum ne olur falan diye konuşuyordu. Ben de dediğim gibi daha katı bir biz anlayıştan gelmiştik yani belli bir toleransa gelene kadar. Ama orada ilk defa o size söylediğim circle'larda, ekiplerle birlikte tefsirler, hadisler yaptığımız ekipte bunları konuşup tartışabildik. Benim için de çok farklı bir ortam Açılım oldu. Yani oldu. evet, açılım oldu kesinlikle. Ya onların ortamı bambaşka. Denenmediğiniz günahın şeyi Masumu. değilsiniz, masumu değilsiniz denir ya. Onun gibi ben oradaki ortamı bilmiyorum. Oradaki hayatı, yaşamı mesela. O çok başka bir şey. Orada bireysel bir şey giriyor bence. Peygamber Efendimiz kalbinize sorun diyor ya, kalbiniz müftüdür, o en iyi bilir diye. Orada o devreye giriyor diye düşünüyorum. Ve mümkün olduğu kadar bunu vermek lazım. Bireye ya da çocuğa. Yani orasını güçlendirmek lazım ki o kararı sağlam bir şekilde verebilsin. Yani bir şeyi sunduğunda en güzelini sunman gerektiğini, en iyisini yapman gerektiğini, o artık hani o şeye kalacak yani karar. Ama dediğim gibi çok ince bir çizgi orada. Değerleri korumanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani girdiğimiz ortamlarda. Yani şöyle bazen şey diye düşünüyoruz. Sanki girdiğimiz ortamda kabul görürüm, biraz esnersem gibi. Ama esneyecek şey farklıdır. Bu da önemli bir değerin nokta değil mi? farklıdır. Evet. Değerler noktası, namazı kılman gerektiği vakitte orada kalkıp kılmıyorsan o aslında bir esneklik değil ya da ortama ayak uydurmak değil. Senin değerinden ödün vermektir yani. Bu değerlere sahip Çok büyük çıkmak. bir düşüş aslında oradaki bu Kesinlikle, nokta. kesinlikle. Bu anlamda ben çocuklarla işte bu başörtüsü sorununu 28 Şubat'ı falan konuşurken de bundan çok bahsediyorum. Bakın diyorum, sen değerine sahip çıktığında, yapman gerekeni yaptığında Allah Teala ummadığın yerden farklı kapılar açabiliyor sana. Farklı yollar açıyor. Önemli olan senin yapman gerekeni yapman, sahip çıkman gereken şeye sahip çıkman. Aşinalar ve dinliyorlar bunu. Evet. Tabii dinliyorlar ve Evet. gerçekten çocuklar bazı şeyleri çok kolay anlıyor aslında. Evet, dinliyorlar kesinlikle. Dinliyorlar. Bu sohbetlere aşinalar, bazen de sıkıcı da buluyorlar tabii. Anne biz bunu biliyoruz falan dedikleri de oluyor dediğim gibi. Geçen mesela sabah kahvaltısında çocuklar arasında bir şey konuşalım dedim. Hepsi orada 5'i. Gazze'de şu an bir şeyler oluyor biliyor musunuz dedim. Sizce ne yapmamız gerekir? 8 yaşındaki oğlum, o Ömer ismi, daha böyle karakter olarak şey. İşte hemen herkesi işte öldürelim, onları kurtaralım falan gibi. Büyük kızım, en büyük kızım 9. sınıfa geçen. Anne şu anda bizim yapmamız gereken tek şey daha çok çalışmak. Daha iyi bir öğrenci olmak, başarmak. Mutlu hissettim kendimi. Çünkü benim vermeye çalıştığım şey de buydu. Yani ben hep çocuklara şey diyorum. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah muhsinleri sever. Yani ihsan üzere olanları. Yaptığı her işi excellent, en üst seviyede yapanları sever. Öğrenciysen en iyi onu. Bir anneysen en iyi onu. Öğretmensen yaptığın iş sanki dünyanın en önemli işiymiş gibi yapanları sever. Bu anlamda onların kulağına bunların girmiş olması hoşuma gitti. Dediğim gibi bazen çok sıkıcı bulsalar da biz bunları biliyoruz, aynı şeyler deseler de yerleşiyor çocuklarda. Aynı zamanda dünyalarını alıyorlar ve oradan yürüyorlar. Evet, siz çok farklı gençlik gruplarıyla da çalıştınız.
projeler yaptınız. Hem Türkiye'de hem diğer bulunduğunuz ülkelerde. Gençlere dair gözlemleriniz neler? Hani bu katılık, birbirimize karşı müsamahada, zorlanma meselesinde gençler için daha ümit varsınız ki gayretleriniz hep devam ediyor. Biraz da bundan bahseder misiniz? Gençleri ben önce bir insan bilmediğinden korkar. Bir tanıştırmak gerektiğini düşünüyorum. Tanış olmak gerektiğini ve gençler aslında bizden daha esnekler. Bir şeylerle doldurulmadığı sürece çocuklar. Herkes İslam fıtratı üzere doğar ya. Aslında herkes çok o anlamda daha toleranslı, daha esnek, daha birbirine anlayışlı. Ama başka fikirlerle doldukça aslında katılaşıyoruz hayat içerisinde diyeyim. O anlamda tanışmaya önem veriyorum ben. Böyle ortamların olmasına, böyle ortamlara girilip bilinmesine. Aslında hani şöyle baktığınızda da iş yerleri birilerini çalışmaya alırken işte Amerika'da okumuş, şöyle bir okulda okumuş, uluslararası alanda fırsatlar elde etmiş falan diye değerlendirir. Neden? Çünkü farklılıklarla bir arada olan insanlar daha uyumludur. Girdiği ortama daha farklı bir zenginlik katar. Yani bu anlamda bu fırsatları vermek ve açmak gerektiğini düşünüyorum diyeyim. Ve örnekliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum ama ikinci olarak da. Yani bir davadan bahsediyorsunuz, bir değerler silsilesinden bahsediyorsunuz ama gençler eğer bunun ete kemiğe bürünmüş halini hiç kimse de görmemişse inanmak da zor. Biz o yüzden Peygamber Efendimiz bizim için hadisler, sünnet, Peygamber Efendimizin varlığı o yüzden önemli. Yani bunun arkasındaki hikmetin de bu olduğunu düşünürüz. Yoksa kitap indirebilirdi Allah-u Teala sadece kitap olarak, sadece emirler olarak da. Ama bir insanın şahsında indirdi. Neden? Bunun yapılabilir olduğunu görmemiz açısından. Dolayısıyla şu an aslında gençlerin biraz daha bu anlamda şanssız olduğunu düşünüyorum diyeyim. Benim zamanımda ben gençken şanslıydım. Dediğim gibi Malezya ekmemize vesile olan insanlar olsun, işte beni yetiştiren insanlar olsun. Şanslıydık o anlamda. Örnekler vardı. Anlatırım arkadaşlarıma, kardeşlerime de. Yani secdeye gittiğinde uzun süre secdeden kalkmayan, rüküye gittiğinde uzun süre rüküden kalkmayan ablalarımız vardı bizim etrafımızda. Ben bu zamanın yetişkini olarak bu eleştiri kendime de gelmiş oluyor biraz. Gençler biraz şanssız o anlamda bence. Biz böyle daha davasına sahip, daha coşkulu büyüklerle büyümüştük diyeyim. Gençler aslında bence hazır, umutsuz olacak hiçbir şey yok. Sadece Elbette. o örnekliği görmek ve göstermek, o güvenilirliği vermek, söylediğinle hareketlerinin bir olduğunu göstermek çok önemli gençlere. Söylemenin yanında aynı zamanda Kesinlikle. düzgün yapma ve gayret etme. Şimdi gençler bahsi açılmışken siz gerçi konuşmalarınızın arasında bahsettiniz ama Malezya'ya gittikten sonra dile olan kabiliyetinizle ilgili de kendi farkındalığınızdan söz ettiniz. Dil meselesini biraz açmanızı rica ediyorum. Çünkü bir dil öğrenme konusunda bizim belirli bir nasıl diyeyim, sertliğimiz var belki, Evet. ya da yapamazmışız gibi bir tavrımız var. Siz Arapçanız var, Malaycanız var, İngilizceniz var ve bunları aktif hayatın içinde aynı zamanda kullandınız ve kullanmanın neler getirdiğini de kendi dünyanızda görüyorsunuz. Çocuklarınız için de bir imkan kapısı aynı zamanda. Bundan biraz bahseder misiniz? Bir anne olarak da, eğitimci olarak da aynı zamanda. Dil kesinlikle aradaki bariyeri kaldırıyor. Bir toplumla sizin aranızdaki ya da bazen bilgiyle sizin aranızdaki. Bilgiyle aranızda da... Bir de çok bilgiye muhatap olduğumuzu zannederek yaşıyoruz ya, bunun için özellikle açmanızı rica ediyorum. Bazen bilgiyle aramızda da bir bariyer olabiliyor dil. O anlamda da çok önemli. O bariyeri kaldırıyor. Siz onu birinci elden söylemek istediğin şahsın kendi ağzından öğrenmiş oluyorsunuz. Bunun en önemli şeyi belki Kur'an-ı Kerim bizler için. Evet. Yani o kelimenin bir Arapça kelimeyi karşılamak için 10 tane Türkçe kelime kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Evet. Dilin zenginliği ve farklılığı açısından. Dolayısıyla dil tabii ki çok önemli. Ama burada sanırım devreye giriyor tekrar. Türkiye'de dedik ki biz toplum olarak böyle sanki katı olmayı, sert olmayı, daha ciddi olmayı, hata yapmamayı falan bir şey olarak algılıyoruz. Dil öğrenmenin önünde de bu engel. Yıllar önce bana Somalili bir arkadaşım demişti. Unutma, 2 kişi dil öğrenemez. Biri kibirli, biri utangaç. Bu çok güzelmiş. Bu 2 kişi dili öğrenemez demişti. Gerçekten de doğru. Bu ikisini aştığınızda bir şeyler gerçekten öğrenilebiliyor, olabiliyor. Dediğim gibi ben dile yatkınlığımı bilmiyordum. Ama Malezya'ya gittiğimde zorunlu olduğumuz için, tabii bir bilinçle gittiğimizden dolayı işte notlarımızın belli bir şeyin üzerine olması gerekiyor ki burs alalım falan. Tabii bunların hepsinin verdiği bir cesaretle diyeyim 4 ayda benim için İngilizce hallolmuştu. Biraz sosyalliğin de etkisi var tabii. Girişken olmanızın, konuşkan olmanızın. Sonrasında Arapça, hiç unutmuyorum, Arapça debate kulübün kapısını çalıp bir gün Arapça olarak
burada katılmak istiyorum dedim. Peki Arapçanız var mı dedi. Yeterli olduğunu düşünüyorum deyip yani biraz da cesaret gerekiyor bir şeylerin içine girmek için dediğim Türkiye'deki gibi. Arapçanızla gidiyorsunuz oraya değil mi? O kapıya öyle çaldınız. Ama şimdi siz öyle deyince şöyle acı bir şey de aklıma geldi. Türkiye'de İmam Hatip mezunuyum tabii. 7 yıl okudum. 12 yıl okuyanlardanım. Buradaki Arapçamın orada çok da bir şey fark etmiyor olması da acı bir şeydi ama bizim için eğitim sistemi açısından. Çünkü daha çok işte gramere, kitabi şeylere önem veriyoruz. Oysa dil konuşmadır. Konuştuğunuzu hissetmediğinizde, o dili bildiğinizi asla hissetmiyorsunuz. Belki gramer olarak çok katkısı var size ama o anlamda belki biraz daha böyle konuşmaya, şu internetle, sosyal medya ile biraz değişti bence. İngilizce bildiğini söyleyen çok kişi var. Arkadaşlarım işte kızımın İngilizce bir arkadaşı var, yazışıyor falan diyor. Biraz sanırım o aştı ama o dediğim gibi yine konuşarak ve sosyal ilişkiyle aşılmış oldu yani. Kesinlikle dil o bariyeri kaldırması açısından çok önemli. Bir de üzüldüğüm şeylerden biri şu olmuştu. Karşılaştırmalı dinler okudum ben, diğer dinler üzerine. Ve okuduğumuz kitapların çoğu oryantalistlerin çeviri kitaplarıydı İngilizce'de. Yani ben bilgiyi onların süzgecinden geçerek alıyorum. Ne kadar objektif olmaya çalışsa bile. Çünkü bir kelime bile bazen oradaki şeyi değiştirebiliyor anlamı. O da beni çok üzmüştü dil anlamında ve yani Arapça olsun, İngilizce olsun farklı dilleri öğrenmenin gerekliliği o zamandan itibaren aklımdadır benim. Çocuklarla ilgili Türkiye'ye dönüş sürecimizde diyeyim, bir 9 yıldır Türkiye'deyiz. Tek çekincem buydu. Gerçekten de burada sıkıntı biliyordum daha önceki arkadaşlardan da. 4 dilli çocuklarım şu an 2 dile düştüler diyeyim. Çünkü dil hakikaten konuşularak olacak bir şey. Pratik ortamlarda tabii, pratik ortamda olacak bir şey. Arap okuluna göndermiştim çocukları ben Cidde'de yaşarken. Orada da aslında eşim çok istememişti. İşte İngilizce okullar daha eğitim seviyesi iyi diye ama ben o ülkede yaşayacaksak o ülkenin insanıyla harmanlanmalıyız. Onlar bizden, biz onlardan çekinmemeliyiz ve dil aslında öğrendiğinizde o insanlara şunu da veriyorsunuz. Ben buraya geldim, size uyumlanmaya geldim. Yani sizinle birlikteyim. Benden Açtım zarar gelmez de. size. Evet, onu da değil. Yani bir ülkeye gidip 30 yıl yaşayıp hiçbir dili öğrenmeden gelmek bir marifet değil. O zaman o insanlar niye hep beni işte dışlıyor ya da kabullenmiyor gibi düşünüyoruz. Oysa dil öğrendiğinizde ben açığım, ben buradayım, katkıda bulunmaya geldiğim gibi bir mesajı da vermiş oluyorsunuz yani. Ona önem veriyorum. Peygamberimiz de buna çok önem veriyor biliyorsunuz. Bir milletin kötülüğünden emin olmak istiyorsanız o milletin dilini bilin diyor ve Medine'ye hicret etmeden önce oraya yani gönderdiği insanlarla Musab bin Ümeyr bunlardan biri o ülkenin dilini öğrenip o diliyle o insanlara hitap ediyor. Yani her anlamda bizim için çok önemli. Hem dava anlamında hem bugün geldiğimiz dünya olarak geldiğimiz yer anlamında küresellik hiçbir şey birbirinden uzak değil. Yani bir şekilde etkileşim halindeyiz dünyayla. Dil gerçekten önemli. Hem Batı dilleri olsun hem Doğu dilleri özellikle Kur'an-ı Kerim'in dili olan Arapça bizim için önemli çok. Evet. Peki şimdi dostlarımızdan şöyle diyenler olabilir. Seyahat etmekten bahsetti, işte yurt dışı tecrübesinden bahsetti Gülcan Hanım. Acaba bu imkanlarda, Türkiye'nin bu şartlarında şu anda mali olarak da zorluk yaşadığımız bir dönemde seyahat etmek de o kadar kolay olur mu? Ya da seyahat etmek mi? Neden gerekiyor? İki soruyu birlikte düşündüğünüzde ne bekliyorsunuz? Yani siz aslında çok yüksek meblağlarda büyük seyahatler yapalım değil, kendi dünyalarımızda da açmak için bize tabiri caizse bariyerleri kaldırmak için ufuk açıyorsunuz. Neler söylersiniz bu konuda? Yani maddi imkansızlıksa bundan 20 yıl önce çok daha imkansızlık vardı. Biz gittiğimizde de diyeyim evet yani çok daha sıkıntılar vardı. Dediğim gibi hem internet yoktu. Bir kere bir şey niyetlendiğinizde eğer bu sorunuz okumak içinse bir yere gitmek anlamında. Okumak ve görmek. Yani aynı bir şey zamanda. niyetlendiğinizde Rabbim kapılar açıyor. Önce bunu söyleyeyim. Kardeşim ve ben de burslu okuyan öğrencileriz. İlk başta tabii kendi ailemizden, kendi çevremizden bir miktar elimizde vardı ama sonrasında işte dediğim gibi notlarımızı belli bir şeyin üzerine tutup burs aldık. Türk öğrencilerin çoğu da öyleydi o süreçte. Üniversite de çok destekliyordu bu arada. Üniversitenin misyonu da o yöndeydi. Niyetlendiğinizde bir şeye, niyetiniz neyse onu bulursunuz. Çünkü sıkıntı var ama insanlar başka şeyleri yapabiliyorlar bugün. Onu değil de bunu tercih edebilirsin mesela. Biraz da tercih meselesi bu. Başka bir şeyden kısıp seyahatine verebilirsin. O sana ufuk açacağını düşündüğün için, belki başka kapılar açacağını düşündüğün için diyeyim. Ama onun haricinde illa gezmek mi, illa bir yere gitmek mi? Aslında o da değil bence. Şu an geldiğimiz noktada her şey o kadar mümkün ki. Evet, bunu açmanızı istiyorum. Kesinlikle özellikle. o kadar mümkün ki her şey. Yani mesela ben mülteci konusuna belki farklı bir açıdan bakacağım. Mülteciler bizim ülkemizdeydi. Bizim
büyüklerimizin iradesiyle onları her zaman muhacir olarak algıladık biz burada. Allah onlardan bin kere razı olsun. Amin. Ben de bu iradeye yardımcı olmak, taşın altına elimi koymak için buradayım. Çaba her gösterdiniz. türlü, evet, her şeyiyle birlikte destekliyorum. Onlar bizim ülkemize muhacirdi. Bunu ve kısa bir süreydi. Şimdi Allah'ın izniyle bir şeyler değişiyor ve yavaş yavaş ülkelerine geri gidecekler. Bu da çok büyük bir süreçti, önemli bir yönetilen bir süreçti Türkiye adına. O süreci şöyle de değerlendirebilirdik. Her şey bir fırsat aslında. Dili öğrenme fırsatı olarak da değerlendirebilirdik. Ya bu Bunlar belki bizim büyük dilimizi çapta öğrensin diye konuştuğumuz, Evet. latife yaptığımız ortamlar oluyor. Evet. Yani hani burada biraz da o üstenci bakıştan da çıkarak, Evet. üstenci bakış, az önce arkadaşımın dediği gibi, kibrin bize kaybettirdikleri ve- oluyor, kazandırdıkları olmuyor. Üstenci bakıştan çıkabilseydik belki biz de dil öğrenmiş olarak çıkabilirdik bu süreçten. Evet. Yani farklı bir şekilde kültür öğrenmiş olarak, yemek öğrenmiş olarak, belki farklı bir yemek kültürü, mutfak kültürü öğrenmiş olarak çıkabilirdik. Bu aslında nereden ve nasıl baktığınızla alakalı. İmkanlarla ya da ülkeden gitmeyle alakalı da değil. Yani dediğim gibi nereden, hangi açıdan baktığınızla, nasıl faydalanabilirim diye düşünmenizle alakalı. İnternet hakeza her şey yani açık şu an, bir sürü kurslar var. Dil öğrenmek de çok kolay. Onun haricinde başka bir kültürü öğrenmek, başka bir şeyle etkileşim haline girmek de çok kolay yani. O anlamda illa çok büyük meblağlara gerek yok diye düşünüyorum. Ankara'da dahi var. Bu insanların çoğu mesela mülteci olmayabilir. İş için gelenler de var. Yani sadece diyelim işte büyükelçiliklerde çalışanlar var, çeşitli uluslararası şirketlerde çalışanlar var. Türkiye'nin bu kültüründen dolayı kendilerini çok da hoş gelmiş hissetmiyorlar aslında ülkemize. Bu biraz acı. Ya bu biraz acı, evet. Bizim bu hani kapalılığımızdan dolayı diyeyim biraz da. Onlarla irtibata geçilebilir mesela. Farklı bir şeyler öğrenilmeye, farklı noktadan bakmaya çalışılabilecek bir sürü imkanlar var bence. Evet, yeter ki gayret edelim. Şimdi hem 28 Şubat sürecini yaşadınız, zorunlu bir hicret yaşadınız. Arkasından dünyanızda birçok farklılık oldu ve ülkenize geri döndünüz. Geri dönüp taşın altına elimi koyacağım çabasına hep devam ettiriyorsunuz. Evlatlarınızı yetiştiriyorsunuz, gayret ediyorsunuz. Sivil toplum kuruluşlarında çabalarınız var ve neler yapmayı planlıyorsunuz? Yani hem tolerans konusunda yaptığınız çalışmalar, düşünce ufkunuzdaki uygulamalar, hem bir aile ferdi olarak, bir anne olarak ve toplumun bir ferdi olarak neler yapılsa güzel olur ve ben elimden geleni yapmaya gayret ediyorum dediğiniz şeyler bize de örnek olsun lütfen. Aslında yapılacak büyük şeyler var kesinlikle. Ama ben böyle küçük küçük şeylerden bahsetmek istiyorum ya da küçük başlamaktan bahsetmek istiyorum diyeyim. Şeye çok önem veriyorum, işte bizim de yetiştiğimiz, geldiğimiz gibi bir öğrencinin, çocuğun gelişme yetişme sürecinin ortaokul, lise dönemi olduğunu düşünüyorum. Daha ilerisinin daha geç olduğunu düşünüyorum. Bu örnek alınabilecek küçük toplumlar halinde yapılacak şeylerin çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi kocaman bir salonda konferans aldığınızda anlatan kişi çok önemli bir şeylerden de bahsetse, siz orada herhangi bir kişiden birisiniz. Bazen dikkatinizi kaybedebilirsiniz ya da kendinizi o kadar işin içerisinde hissetmeyebilirsiniz. Ama küçük küçük gruplara çok önem veriyorum açıkçası. Küçük gruplar halinde yapılan şeylere diyeyim. Kendimizi daha açabildiğimiz, daha böyle rahatça bir şeyleri paylaşabildiğimiz o küçük gruplara önem veriyorum. Şevkle çalışmaya önem veriyorsunuz. Evet. İkincisi şunu önem veriyorum. Ayaküstü de olsa herhangi bir konuşma içerisinde biriyle olabilir, komşunuzda olabilir, bir otobüste bir yerde olabilir. Orada yapılan bir adaletsizliğe göz yummamaya çok önem veriyorum. Bu ne, her şey, her türlü olabilir. Dediğim gibi bu mültecilerle ilgili bir sıkıntı olabilir. Bu siyasetle ilgili bir sıkıntı olabilir. Bu eğitimle ilgili bir şey olabilir. Doğru bildiğimizi söylemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben izleyen arkadaşlar varsa hatırlayacaklar şimdi. Yıllar önce pasif iyi, aktif kötü diye bir kavram vardı. Onun üzerine çok konuşurduk arkadaşlarla üniversitede. Gülcan abla bizi bıktırdın derlerdi hatta. Ama onun hala çok önemli olduğunu düşünürüm. Aslında iyiler pasif olduğu için her şey kötüymüş gibi gözüküyor. O yüzden ben bu göz yummamalara, işte yanlışa yanlış demeye, anında oradaki müdahaleye de çok önem veriyorum. Bunlar çok küçük küçük şeyler dediğim gibi. Başka tabii yapılacak bir sürü büyük bir insanın şeyler var. dünyasında önemli adımlar ama. Evet. Yani bu küçücük şeylerin çok önemli olduğunu düşünüyorum diyeyim. Tabii onun haricinde sivil toplum kuruluşlarına mümkün olduğu kadar katkıda bulunmak. Çalışabiliyorsanız iş alanında yaptığınız şeyin en iyisini yapmak. Dediğim gibi bunların hepsi ayrı şeyler. Ben de yapmak istiyorum. Yani yapmak istediğim hedeflerim, hayallerim var. Ama en çok buna önem veriyorum diyeyim, kendim için ve çocuklarım için. Hani o küçücük küçücük şeylere. Önce o değer oluşturmaya.
dediğim gibi küçük gözüküyor ama aslında küçük değil. İnsanın kendini sürekli bir kontrolde tutması, sürekli o kamil sürecinde olduğunu düşünüp düştüğü yerden kalkması, yanlış yaptığında hatasını kabul edebilmesi, kendi o egosunu ezebilmesi hiç kolay bir şey değil aslında. Ve bir insanın 10 insana, 10 insanın 100 insana bedel olduğunu düşünürsek de bu küçük dediğimiz şey aslında çok büyük etkilere sebep olacaktır diye düşünüyorum. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben İyi ki teşekkür ederim. geldiniz. Çok zevk Evlatlarınıza aldım, selam ediyorum. ediyoruz. Biz zevk aldık. Evlatlarınıza Selam. özel olarak selam ediyoruz. Annelerini bizimle paylaştılar bu süreyi ve İzliyorlardır umarım. evet, onlara çok selam ederiz efendim. Çok güzel, çok hayırlı, salih ve saliha evlatlar olsunlar inşallah. teşekkür Güzelliklerini konuşalım, başka konularda konuşalım. İnşallah. Ve sevgili dostlar, bugün stüdyomuza Gülcan Altundal Çorgey misafirimizdi. Hem yurt dışı tecrübesi hem toleransı konuştuk ve Gülcan Hanım'ın kendi hayat hikayesi üzerinden bir anne olarak ve aynı zamanda toplumun bir ferdi olarak dikkatini çeken farklılıklar, güzellikler ve dikkat çekilmesi gereken, altının çizilmesi gereken noktalar bizimle paylaştı. Yeniden kavuşmak dileriz efendim. Allah kolaylık versin. Çok zevk aldım. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Yol arkadaşlarımıza, izleyicilerimize, dinleyicilerimize. İyi ki bizimle yoldaşlık yaptınız. Sağ olasınız efendim. Ve tabii ki ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizi yayınlarımızla baş başa bırakırken Allah'a emanet ediyoruz efendim.